Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere tekrardan düşey ara fonksiyonundan bahsedeceğim. Ancak bu sefer düşey ara fonksiyonunu sizin de bildiğiniz şekilde kullanımı veya benim düşey ara fonksiyonu ile ilgili çektiğim videoda verdiğim bilgilerin tam aksi şekilde kullanacağız. Yani şayet izlediyseniz hatırlarsınız, düşey ara fonksiyonu ile ilgili videomda düşey aranın bir tablo ya da veri tablosu içinde görmek istediğiniz verileri bulmanızı sağlayan fonksiyondur ve kesinlikle ve her zaman soldan sağa doğru çalışır demiştim. İşte bu video ile düşey ara fonksiyonunu sağdan sola doğru kullanacağız. Yani bu sefer aranan değer sağda, sonuç ise solda olacak şekilde bu fonksiyonu kullanacağız. Ancak bunu da düşey ara fonksiyonu içinde kullanacağımız farklı bir fonksiyon yardımıyla yapacağız. Peki nedir bu fonksiyon ve nasıl kullanacağız? Şimdi yapacağımız örneklerle bu detayları da öğreteceğim. Öncelikle ilk örneği formül paletiyle bir yapalım. Hatırlarsanız bir önceki videomda formül paletiyle ilgili detaylardan bahsetmiştim. Şimdi sadece kullanımına geçeceğim. Bunun için şuraya geliyorum. Fx diyorum ve düşey ara formül paletini açıyorum. Aranan değer K6. Tablo dizisi işte burada az önce bahsettiğim farklı bir fonksiyondan yararlanacağımız demiştim. Burada yararlanacağımız fonksiyon eleman fonksiyonu. Onu da şuradan açıyoruz. Eleman diyorum. Dizin sayısı dediğimiz bakılmasını istediğimiz sütunların sayısı olacak. Bunu kullanırken alt grup tuşuna basılı olarak süslü parantez dediğimiz parantezi açıyoruz. Ürün ağacı koduna göre seri numarasını görmek istiyoruz. Yani ürün ağacı kodu D sütununda, seri ise C sütununda. Toplamda 2 tane sütundan bahsediyoruz. Bunun için 1 noktalı virgül 2 diyoruz. Alt gruba basıp süslü parantezi kapatıyoruz. Değer 1 olarak dediğimiz bakılmasını istediğimiz sütun olacak. Yani D sütunu, ürün ağacı kodu. Değer 2 dediğimiz ise sonucu görmek istediğimiz sütun, yani C sütunu. Düşey ara formül paleti içinde düşey arayı tıklıyoruz ve düşey ara formülüne geçiyoruz. Sütun indiz sayısını 2 diyoruz çünkü 2 tane sütuna baktık. Aralık baka 0 diyoruz. Her zamanki gibi tamam deyip formülü bitiriyoruz ve aşağı doğru çektiriyoruz. Gördüğünüz gibi düşey ara formülü sağdan sola çalıştı. Yani ürün ağacı kodu bakılmasını istediğimiz sağda, sonuç ise solda. Şimdi ikinci örneğimizde yazarak yapalım. Shift eşittir düşey ara diyorum. Aranan değer K16 noktalı virgül eleman diyorum. Dizin sayısı için alt grup süslü parantez açılıyorum. 1 noktalı virgül diyorum. 2 alt grup süslü parantezi kapatıyorum. Yine noktalı virgül. Değer 1 dediğimiz ham madde tezgah kodu G sütunu, noktalı virgül, çevrim dediğimiz F sütunu, parantezi kapatıyorum. Eleman formülünü kapatmış oluyorum. Noktalı virgül. 2 diyorum. 2 tane sütun baktık. Noktalı virgül. 0 diyorum. Parantezi kapatıyorum ve formülümüzü aşağı doğru çekiyorum. Evet, bunu da yapmış olduk. Sağdan sola düşey ara ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.